Bolu'nun o soğuk ve sisli dağ evlerinden birinde gencecik bir gelinin sessiz gözyaşları, duvarlara sinen acımasız kıyaslamalarla her gün biraz daha umutsuz bir hal alıyordu. Oğlunun eski nişanlısına duyduğu takıntı yüzünden evdeki masum gelinine yediği her lokmayı zehir eden yaşlı bir kadının tek bir kelimeyle kendi utancında boğulacağını kimse tahmin edemezdi. Yaşlı kadının dilinden bir türlü düşüremediği o kusursuz, o eşsiz eski sevgili, aslında herkesin gıptayla baktığı yaldızlı maskesinin ardında akıl almaz, kapkaranlık bir çöküş saklıyordu. Oğluyla o çok sevdiği eski kızın ayrılmasına kahrolan Şükriye Hanım, evdeki masum gelini adeta nefretini kusacağı bir hedef tahtası gibi görüyor, onu ezmekten geri durmuyordu. Ta ki soğuk bir perşembe sabahı, pazar yerinde kulağına çalınan o tüyler, ürpertici fısıltıya kadar. Duyduğu acı gerçek, yıllardır gururla savunduğu her şeyi yerle bir edecekti. Kendi elleriyle kurduğu o yıkılmaz kibir kulesi, hiç beklemediği bir anda üzerine çökecek ve o kerpiç evde bir daha kimsenin ağzını bıçak açmayacaktı. Bolu'nun etrafı çam ormanlarıyla çevrili, soğuğu iliklere işleyen ahşap evlerinden birinin mutfağındaydı Zeynep. Soba üzerinde kaynayan tarhana çorbasının buharı genç kadının yorgun yüzüne vuruyordu. Elindeki tahta kaşıkla tencerenin dibini sıyırırken omuzlarına düşen koyu yeşil başörtüsünü düzeltmeye çalışıyordu. İçindeki bitmek bilmeyen o sıkıntı mutfağın isli havasından değil, içeriden gelen soğuk bakışlardan kaynaklanıyordu. Açık ahşap kapının eşiğinden odadaki sedirin köşesine kurulmuş olan Şükriye Hanım'ın çatık kaşlı yüzü görünüyordu. Elindeki oltu taşı tesbihi şıkır şıkır çekerken kara gözleriyle gelininin her hareketini adeta bir müfettiş gibi inceliyordu. Onun için bu evde pişen hiçbir aşın tuzu, kurulan hiçbir düzenin şekli asla tam kıvamında değildi. Şükriye Hanım tesbihini dizine bırakıp boğazını temizledi. "Suyu biraz daha boca etseydin de göl olsaydı o çorba Zeynep," dedi iğneleyici bir sesle. Meltem bir tarhana kardımıydı. Kaşığı içine koyduğunda dimdik dururdu. Kızın elinin lezzeti bambaşkaydı. Her işi altın gibiydi mübarek. Ne yapsa hakkını verirdi. Meltem, Naim'in eski sevgilisi. Zeynep bu ismi duymaktan o kadar yorulmuştu ki tahta kaşığı ocağın kenarına bırakırken parmaklarının titrediğini gizlemeye çalıştı. Gözleri dolmuş, boğazına yumruk büyüklüğünde bir düğüm oturmuştu. Sadece başını öne eğip ocaktaki ateşe yutkunarak bakmakla yetindi. Zeynep çorbanın altını kısıp mutfağın küçük penceresinden dışarıya yavaş yavaş kararan gri gökyüzüne çevirdi bakışlarını. Rüzgar, kerpiç ve ahşap karışımı çatıları yalayıp geçerken genç kadının içindeki o sessiz çığlıklara eşlik ediyordu sanki. Naim'i seviyordu ama bu evlilik kaynanasının bitmek bilmeyen bu geçmiş kıyaslamaları yüzünden her gün daha ağır bir imtihana dönüşüyordu. Akşam karanlığı çöktüğünde dış kapı ağır bir gıcırtıyla açıldı. Gün boyu ormandaki kereste atölyesinde çalışan Naim, yorgun argın eve adımını attı. Üzerindeki gri kazak talaş tozu içindeydi. Çamurlu çizmelerini kapı pervazında çıkarırken evdeki o sessiz ama gergin havanın sobanın sıcağına rağmen buz gibi estiğini anında hissetti. Naim, avludaki çeşmede ellerini yıkadıktan sonra mutfağa geçti. Zeynep elinde temiz bir havluyla onu bekliyordu. Naim yüzünü kurularken karısının kızarmış gözlerini ve zorla gülümsemeye çalışan solgun yüzünü fark etti. Hiçbir şey söylemeden sadece destek olmak istercesine onun omzuna şefkatle dokundu. Biraz sonra odanın ortasına kurulan bakır sini etrafında yer sofrasına geçilmişti. Gaz lambasının titrek ışığı üçünün yüzüne vuruyordu. Zeynep sessizce çorbaları taslara paylaştırdı. Odada sadece kaşık sesleri ve sobadaki odunların çıtırtısı duyulurken Şükriye Hanım'ın huysuz bakışları çok geçmeden yine çorba tasına odaklandı. Şükriye Hanım çorba tasından zar zor bir kaşık aldıktan sonra
kaşığı sininin kenarına sertçe bıraktı. "Tuzu unutmuşsun belli ki Zeynep," dedi gözlerini devirerek. "Meltem olsa yemeğin tuzunu ayarlar, damağımızda bayram havası estirirdi. Kızın elinin ayarı bir başkaydı maşallah." Zeynep'in elindeki kaşık havada asılı kaldı, yutkunmakta zorlandı. Bakışlarını bakır sininin işlemelerine dikerken yüzü utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Solgun ela gözlerinde biriken yaşları geri göndermek için kirpiklerini hızla kırpıştırıyordu. Naim, annesinin bu bitmek bilmeyen eziyeti karşısında derin bir iç çekerek kaşığını usulca bıraktı. "Ana, yeter artık," dedi kararlı bir tondaydı. "Zeynep sabahtan akşama pervane oluyor. Eskileri açmanın ne alemi var? Benim karım Zeynep'tir, başkası dilinde olmasın gayrı." Şükriye Hanım, oğlunun bu çıkışı üzerine kollarını göğsünde bağladı. Çatık siyah kaşlarının altından Naime kırgın kırgın bakarken, "Doğruları söylemek de suç oldu bu devirde," diyerek sofradan hışımla kalktı ve odanın köşesindeki sedire gidip sırtını döndü. Sofranın toplanmasının ardından Zeynep, loş mutfakta tek başına bulaşıkları yıkıyordu. Çeşmeden akan soğuk su ellerini uyuştururken, süzülen gözyaşları bulaşık teknesine damlıyordu. O hayalet gibi evde dolaşan mükemmel imajı yıkamayacağını düşünerek omuzları çökmüştü. Mutfak kapısının eşiğinde beliren Naim, sessiz adımlarla Zeynep'in arkasına yaklaştı ve ellerini onun bordo entarili omuzlarına nazikçe koydu. Zeynep başını çevirmeden dururken, Naim başını onun yeşil başörtülü omuzuna yaslayıp, "Annemin kusuruna bakma ne olur," diye fısıldadı. Ertesi sabahın soğuğunda Zeynep elindeki sepetle avludaydı. Islak gömlekleri ipe asarken tahta çitin arkasından komşuları Fadime göründü. Mor başörtüsü ve kahverengi hırkasıyla Fadime, Zeynep'in ağlamaktan şişmiş gözlerini fark edince acıyarak baktı ama tek kelime etmedi. Öğleye doğru Şükriye Hanım sedirin üzerine kurulmuş, misafiri Hatice'yi ağırlıyordu. Başında gri başörtüsü, kalın siyah kabanıyla Hatice, çayını içerken Şükriye'yi dinliyordu. Şükriye sesini yükseltip, "Naim o kızı alacaktı ki bu ev saray olurdu," diyerek nispet yapıyordu. Mutfak kapısının arkasında çay tepsisini hazırlayan Zeynep, süzülen bu sözleri duyduğu an olduğu yere çivilendi. Elindeki bakır çaydanlık hafifçe titriyor, yüzündeki umut kırıntıları çaresizliğe bırakıyordu yerini. Evin duvarları adeta üzerine yıkılıyor gibi hissediyordu. Zeynep zorlukla yutkunup titreyen elleriyle tepsiyi kavradı ve odaya girdi. Yere bakarak sessizce çayları koyarken Şükriye Hanım gelininin yüzüne bakmadan tabağı aldı. Hatice'nin bile haksızlığa şahit olup gözlerini kaçırdığını fark eden Zeynep yutkunarak geriledi. Şükriye Hanım Hatice'nin mahcup bakışlarına aldırmadan çay bardağını tepsiden alırken başını bile kaldırmadı. "Şanssızlık işte," diye mırıldandı. Sesi odanın duvarlarına çarpıp Zeynep'in yüreğine saplanıyordu. Meltem gibi pırlanta dururken, "Düştüğümüz şu hallere bak." Zeynep elindeki boş tepsiyle sessizce odadan geri çıktı. Mutfak kapısını örttüğünde sırtını soğuk kerpiç duvara yasladı ve hıçkırıklarını bastırmak için elinin tersiyle ağzını sıkıca kapattı. Gözyaşları bordo entarisinin yakasına ardı ardına damlıyordu. Misafir odasında çayını yudumlayan Hatice, başörtüsünü düzelterek öne eğildi. "Aman Şükriye abla, yapma kurban olayım," dedi fısıltıyla. "Kızcağız pervane oluyor. Yuvanın içine kendi elinle ateş düşürüyorsun. Günahtır, kul hakkıdır bu ettiğin." Şükriye Hanım, Hatice'nin uyarısı karşısında kaşlarını daha da çattı. Çay bardağını ahşap sehpaya sertçe bırakırken, "Ben yalan mı söylüyorum Hatice? Doğruyu söylemek ne zamandan beri günah oldu," diyerek kestirip attı. Kibrinden zerre ödün vermiyordu. Akşam saatlerinde Hatice ayrıldıktan sonra
Şükriye Hanım avludaki ahşap sedire oturdu. Hava iyice soğumuş, gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı. Üzerindeki kalın lacivert entarisine sarınarak karanlık çöken dağlara doğru inatçı bir bakış fırlattı. Gece yarısı olduğunda yatak odasındaki gaz lambasının solgun ışığı ahşap tavana vuruyordu. Zeynep yatağın kenarına oturmuş sessiz sessiz ağlıyordu. Yorgun ela gözlerinin altı günlerdir döktüğü yaşlardan dolayı morarmış, omuzları iyice çökmüştü. Naim, karısının çaresiz halini görünce yanına oturdu ve Zeynep'in titreyen ellerini kendi ellerinin arasına aldı. Gözlerinin içine şefkatle bakarken, "Sen onun dediklerine bakma," diye fısıldadı. "Benim gönlümün sultanı sensin, benim yuvam burası." Çarşamba sabahı gün ağarırken mutfaktaki sobanın ateşi yeni harlanmıştı. Zeynep bakır tavada yumurta kavururken kızarmış gözlerini ocaktaki alevlerden kaçırıyordu. Evin sessizliği, kapı eşiğinde beliren Şükriye Hanım'ın gölgesiyle daha da boğucu oldu. Şükriye Hanım mutfağın ortasında durup kahvaltı hazırlığını süzdü. Kusur bulacak bir yer ararcasına bakır sahanlara baktı. Ancak her şey o kadar eksiksizdi ki, söyleyecek tek bir laf bulamayınca dudaklarını büzerek sessizce arkasını dönüp avluya çıktı. Kahvaltı sofrasına oturulduğunda Naim hızla yemeğini yedi. Ayağa kalkarken annesinin yüzüne hiç bakmadı. Her sabah yaptığı gibi elini öpmedi. Sadece kapıya yönelip başını öne eğen Zeynep'e "Hakkını helal et," diyerek evden çıkıp gitti. Naim'in kapıyı sertçe çekip çıkmasının ardından avluda buz gibi bir sessizlik asılı kaldı. Şükriye Hanım sedirin köşesinde otururken oğlunun yüzüne bakmadan gidişinin acısını boğazında yumru gibi hissetti. Gözleri eşiğe takılı kalmış, tesbih çeken parmakları titremeye başlamıştı. Ancak içindeki o kibir, hatayı kendinde aramak yerine yine Zeynep'i suçlamasına neden oluyordu. Mutfakta yalnız kalan Zeynep, masanın üzerindeki boş bakır sahanları topluyordu. Naim'in annesine gösterdiği sert tavır onu rahatlatmaktan çok korkutmuştu. Sırf kendi yüzünden anne oğlun arasına giren bu soğukluğun vicdan azabıyla omuzlarının çöktüğünü hissediyordu. Çeşmeden akan buz gibi suya tuttuğu elleri uyuşurken yanaklarından süzülen yaşları yeşil başörtüsüyle silip yutkundu. Öğleye doğru gökyüzü Bolu'nun gri bulutlarıyla kapanmıştı. Şükriye Hanım, Perşembe pazarının kurulduğu gün olduğunu hatırlayarak lacivert kabanını sırtına geçirdi. Beyaz iğne oyalı başörtüsünü iğneleyip dışarı çıktı. Arnavut kaldırımlı sokaklardan geçerek kasaba meydanına ulaştığında pazarın uğultusu onu karşıladı. Tezgahların etrafındaki köylüler dondurucu soğukta hararetle pazarlık yapıyordu. Meydanın köşesinde alışveriş yaptığı tezgaha yaklaşırken mahalleden tanıdığı iki kadının sundurma altında fısıltıya daldığını gördü. Kadınlardan biri omzuna mor şal atmış, diğeri kahverengi kaban giymişti. Şükriye Hanım onlara selam vermek için tam adım atmıştı ki, aralarında geçen konuşmada duyduğu o tanıdık isim ayaklarını olduğu yere mıhladı. Mor şallı kadın sesini alçalttı. "Kız, duymadın mı? O herkesin yere göğe sığdıramadığı kızın ocağına incir ağacı dikilmiş. Gittiği zengin kocası kumarbaz çıkmış, evi barkı kaybetmiş." Kahverengi kabanlı kadın şaşkınlıkla sordu. "Aman Allah'ım, peki ya Meltem ne yapmış? Hani o çok becerikliydi, toparlayamamış mı?" Meltem, Şükriye Hanım beyninden vurulmuşa döndü. Mor şallı kadın yüzünü buruşturdu. "Ne toparlaması bacım? Kızcağız kocasından yediği dayaklara dayanamamış. Gecenin körü üstünde hırkayla baba evine kaçmış. Adam her yeri batağa sürüklemiş, kapıya alacaklılar dayanmış. Anası utancından sokağa çıkamıyor, kız dersen ruh gibi olmuş." Şükriye Hanım ayakta durmakta zorlandı. Titreyen elleriyle kalın tahta direğe sıkıca tutundu. Yıllardır zihninde inşa ettiği, her fırsatta gelininin yüzüne vurduğu o kusursuz sırça,
Köşk tek saniyede tuzla buz olmuştu. Zeynep'e ettiği zulüm, döktürdüğü gözyaşları ve o zehirli cümleler şimdi kızgın birer kor parçası olup yüreğini dağlıyordu. Etrafındaki pazar uğultusu sağır edici bir çınlamaya dönüştü. Pazar yerinin o mahşeri kalabalığı, Şükriye Hanım'ın etrafında adeta bulanık bir denize dönüşmüştü. Duyduğu o dehşet verici gerçekler zihninde yankılanırken, sırtındaki lacivert kabanı ona kurşun gibi ağır gelmeye başladı. Tahta direğe tutunan titrek parmaklarını yavaşça gevşetti ve pazarın uğultusunu arkasında bırakarak sokağa doğru sarsak adımlarla yürümeye başladı. Bolu'nun ayazı Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda ıslık çalarken, Şükriye Hanım'ın yüzüne vuran soğuk rüzgar bile içindeki o yakıcı utanç ateşini söndüremiyordu. Her adımında Zeynep'e ettiği haksızlıklar, o gencecik kızı kıyasladığı Meltem'in paramparça olmuş hayatıyla yüzleşiyordu. Gururla inşa ettiği o yüksek dağ, kendi kibriyle birlikte üzerine çökmüştü. Ahşap çitlerle çevrili evinin kapısına geldiğinde adımları durdu. Yıllardır hanım ağası olduğu o kerpiç evin eşiğinden içeri girmeye hayatında ilk defa yüzü olmadığını hissetti. Elleri iki yanında çaresizce sallanırken derin ve titrek bir iç çekerek gözlerini yere indirdi. Aynı anlarda Zeynep, avludaki çeşmenin başında kara kışa inat elindeki yün çorapları çitiliyordu. Bordo entarisinin etekleri ıslanmış, yeşil başörtüsü dondurucu rüzgarda hafifçe dağılmıştı. Göz altlarındaki morluklar, aylardır süren o psikolojik eziyetin sessiz birer şahidi gibiydi. Dış kapının aralığından avluya bakan Şükriye Hanım, gelininin o soğukta elleri kızarana kadar çalışmasını sessizce izledi. Zeynep'in yuvasına olan bu karşılıksız sadakati, pazar yerinde duyduğu o paramparça, hayaletle kıyaslanamayacak kadar gerçek ve kıymetliydi. Yaşlı kadının boğazına cam kırıkları dizilmiş gibi yutkundu. Tahta kapı ağır ağır gıcırdayarak açıldığında Zeynep sıçrayarak başını kaldırdı. Kaynanasını karşısında görünce yine azarlanacağını düşünerek aceleyle ıslak ellerini önlüğüne sildi. Gözlerini yere dikmiş, gelecek o zehirli sözleri beklerken omuzları savunmasızca içine çökmüştü. Fakat beklenen o fırtına kopmadı. Şükriye Hanım gelininin yanından geçerken duraksadı. Hiçbir şey söylemeden sadece yorgun ve yenik bir bakış atarak avluyu geçti ve doğrudan ahşap merdivenlere yöneldi. Zeynep, arkasından baka kaldığı kaynanasının bu sessiz ve omuzları çökmüş haline hiçbir anlam veremedi. Şükriye Hanım'ın adımlarında her zamanki o diktatör tavrı yoktu. Sanki görünmez bir yükün altında eziliyor, ağır ağır merdivenleri çıkarken gücünü yitirmiş gibi görünüyordu. Akşamın karanlığı dağların üzerine çöktüğünde Naim evin dış kapısından içeri girdi. Yüzündeki gergin ifade değişmemişti. Avluda karşılaştığı Zeynep'in yüzüne sevgiyle baksa da evin içine doğru attığı her adımda annesine duyduğu öfkenin sertliği çizmelerinin sesine yansıyordu. Misafir odasının loşluğunda gaz lambasının sarı ışığı altında bakır sini kurulmuştu. Naim, annesinin yüzüne hiç bakmadan sofanın köşesine ilişti. Odadaki sessizlik o kadar keskindi ki, Zeynep tedirgin adımlarla elindeki dumanı tüten çorba tenceresini getirdiğinde sadece nefes alışverişleri duyuluyordu. Zeynep, çorbaları taslara doldururken elleri hafifçe titriyordu. Kepçeyi tencereye bırakıp geri çekildiğinde nefesini tutmuş bir şekilde kaynanasının yüzüne baktı. Şükriye Hanım önüne konan tarhana çorbasına uzun uzun, adeta geçmişteki tüm o acımasız kıyaslamalarını hatırlayarak baktı. Yaşlı kadın kaşığını yavaşça aldı, titreyen elleriyle çorbadan küçük bir yudum içti. Zeynep gözlerini sımsıkı kapatmış, o tanıdık kırıcı sözleri bekliyordu. Ancak Şükriye Hanım kaşığı usulca sininin kenarına bıraktı ve gözleri dolarak kısık, kırılgan bir sesle mırıldandı. "Eline sağlık kızım, pek güzel olmuş." Naim ve Zeynep duydukları sözün şokuyla aynı anda başlarını kaldırıp
Şükriye Hanım'a baktılar. Odanın içindeki o yıllanmış, zehirli hava sanki tek bir nefeste dağılmıştı. Zeynep'in yeşil başörtüsünün altındaki solgun yüzünde aylardır ilk defa şaşkınlıkla karışık, incecik bir umut ışığı belirdi. Şükriye Hanım'ın çatlak dudaklarından zar zor dökülen o eline sağlık cümlesi, kerpiç odanın içindeki zehirli havayı bıçak gibi kesti. Odada çıtırdayan sobanın sesi, aylardır bu evde hüküm süren sessiz savaşın da bitiş çanlarıydı sanki. Yaşlı kadın, yıllardır kendi elleriyle ördüğü o kibir duvarının yıkıntıları arasında otururken, gözlerini önündeki bakır tastan ayıramıyordu. Boğazına dizilen vicdan azabı her yutkunduğunda onu biraz daha içerden kanatıyordu. Zeynep tahta kepçeyi usulca tencerenin içine bırakırken, duyduğu söze inanamayarak titrek bir nefes aldı. Yeşile çalan ela gözleri hızla dolmuş, aylardır işitmek için çırpındığı o ufacık takdir sözü kalbine ılık bir su gibi serpilmişti. Yüzündeki o donuk çaresizlik yerini şaşkınlıkla karışık derin bir huzura bırakırken, gözyaşlarının bordo entarisinin üzerine damlamasına engel olamadı. Ancak bu ağlayış acıdan değil, uzun bir karanlığın ardından nihayet gün yüzü görmesindendi. Odanın köşesinde yüzü hala gergin olan Naim'in çatık kaşları yavaşça gevşedi. Annesinin yüzündeki o sarsılmış yenik ifadeyi ilk defa görüyordu. Şükriye Hanım'ın kibrinden arınmış mahzun duruşu, Naim'in içindeki öfkeyi de usulca söndürmüştü. Karısına dönüp yatıştırıcı bir bakış attı. Ardından uzanıp sofra bezinin kenarından annesinin titreyen yaşlı elini şefkatle tuttu. Şükriye Hanım oğlunun gözlerine baktığında dudaklarından sessiz bir af dileği, gözlerinden ise 2 damla yaş süzüldü. O gece Bolu'nun soğuk ahşap evi aylardır ilk defa gerçek bir yuva sıcaklığına kavuştu. Dışarıda dondurucu rüzgar ne kadar acımasız eserse essin, gaz lambasının aydınlattığı o küçük odada artık kimse üşümüyordu. Şükriye Hanım yatağına uzandığında pazar yerinde duyduğu o yıkıcı haberin acısını taşısa da ne kadar büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü bütün hücresiyle hissediyordu. Kendi kurduğu o yalan dünyanın altında ezilmeden gerçek bir inciye sahip olduğunu nihayet görebilmişti. Ertesi sabah kış güneşi bulutların arasından süzülüp karlı dağların yamaçlarına vururken avludaki sessizlik bu kez korkutucu değil, aksine huzur vericiydi. Zeynep, sobanın üzerinde tıslayan çaydanlığı alıp tepsiyi hazırlarken omuzlarındaki görünmez yük kalkmış gibi hafifti. Mutfak eşiğinde beliren Şükriye Hanım bu kez kusur arayan bir komutan edasıyla değil, gelinine yardım etmek isteyen mahcup bir anne şefkatiyle duruyordu. "Kızım, sen zahmet etme, dur, çayları ben doldurayım," dedi, sesi ilk defa bu kadar içtendi. Zeynep kaynanasının bu beklemediği hamlesi karşısında hafifçe gülümsedi. O yeşil başörtüsünün çevrelediği solgun yüzü yeniden canlanmış, yeniden yeşermişti. Zeynep, geçmişi kurcalamanın bir faydası olmadığını, bazen sessiz bir kabullenişin en büyük özür olduğunu bilecek kadar olgun bir yüreğe sahipti. İşte hayat, insana en büyük dersi, en güvendiği dağlara karlar yağdırarak verir. Şükriye Hanım, kafasında yarattığı o kusursuz geçmişe öylesine saplanıp kalmıştı ki, elinin altındaki pırlantanın değerini görememiş, masum bir kalbi yok yere kırmıştı. Geçmişin hayaletleriyle bugünü kıyaslamak, elimizdeki gerçek mutluluğu zehirler. Zeynep'in o sessiz ve asil sabrı, en büyük kibri bile dize getirecek kadar güçlü bir sevginin zaferiydi. Siz de sevdiklerinizin değerini, onları başkalarıyla kıyaslayarak değil, kendi özlerindeki güzellikleriyle görmeyi hiç denediniz mi? Elinizdekilerin kıymetini kaybetmeden önce anlamak, hayatta sahip olunabilecek en büyük bilgeliktir. Eğer bu ibretlik gerçek hayat hikayesi yüreğinizin bir köşesine dokunduysa, geçmişi geride bırakıp bugünün kıymetini bilenlerin arasına katılmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın.
Yeni bir hayat dersinde, başka bir hikayede yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.